Merhaba sevgili dostlarım. Bugün size 1900'lerin başında İstanbul'da yaşayan bir kadından bahsedeceğim. Halide Edip adı var. Kendisi aslında çok iyi eğitim almış, Batı kültürünü bilen, evinde piyano çalan, çocuklarına öğretmenlik yapan bir aydın. Kızılay Tek basılmış ve derdi yazı meclis yazmak, kapatılmıştır. edebiyatla uğraşmak. Ama o yıllarda İstanbul hiç alışık olmadığı bir karanlığın içindeydi. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Mondros Mütarekesi imzalanmış ve İstanbul sokakları İtilaf devletlerinin en başta da İngilizlerin işgali altına girmişti. Kendi memleketinde yabancı askerlerin bot seslerini duymak Halide Edip'in içindeki o yazar ruhunu bir direnişçiye dönüştürdü. 1919 yılının Mayıs ayıydı. İzmir işgal edilmiş, haber İstanbul'a bomba gibi düşmüştü. İnsanlar çaresizce ne yapacağını düşünürken Halide Edip o meşhur siyahlar içindeki haliyle Sultanahmet Meydanı'na çıktı. Meydanda mahşeri bir kalabalık vardı. Halide Hanım kürsüye vurdu ve halka "Milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır" diye haykırdı. O gün o meydanda sönen umutları öyle bir ateşledi ki İstanbul halkı ilk kez işgale karşı tek yürek oldu. İşte bu muazzam kalabalığın ve direniş sesinin yükselmesi o sırada şehri kontrol altında tutan İngiliz işgal yönetimini fena halde kızdırdı ve korkuttu. Bunun üzerine baktılar ki İngilizler bu kadın kaleminden ve dilinden dökülenlerle halkı uyandırıyor, onu susturmak istiyorlar. Hemen hakkında bir tutuklama ve ardından idam kararı çıkarıyorlar. Kendi başkentinde sadece vatanını savunduğu için ölüme mahkum edilen bir kadın. Artık İstanbul'da kalması imkansız oluyor. İşgal altındaki bir şehirden Anadolu'ya yükselen o yeni umuda Mustafa Kemal Paşa'nın yanına gitmeye karar veriyor. Geceleri köylü kılığına giriyor, saman arabalarının içinde saklanıyor, at sırtında dağları aşıyor ve bin bir zorlukla Ankara'ya ulaşıyor. Ankara'ya vardığında onu bizzat Mustafa Kemal Paşa karşılıyor. Halide Hanım ona "Ben burada sadece misafir olmaya gelmedim. Ne görev verirseniz hazırım" diyor. Atatürk onun bu cesaretinden çok etkileniyor ve onu sadece bir yazar olarak değil, ordunun bir parçası olarak görevlendiriyor. Cephedeki hastaneleri denetliyor. Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak için haberler yazıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nde mermilerin altında, tozun toprağın içinde bizzat bulunuyor. Bu emeği karşılıksız kalmıyor. Orduda önce onbaşı, sonra üst çavuş rütbesine kadar yükseliyor. O artık sadece bir yazar değil, İstiklal madalyalı bir kahraman oluyor. İşte ateşten gömlek de tam bugünlerde doğuyor. Gündüz at sırtında cepheleri gezerken, gece gaz lambasının ışığında o gün gördüğü acıları, şehit olan evlatları ve çekilen çileleri yazmaya başlıyor. Bu kitap bir çalışma masasında değil, barut kokulu asker çadırlarında yazılıyor arkadaşlar. Peki bu isim nereden geliyor? Ateşten Gömlek ismi. Yakın arkadaşı Yakup Kadri Karaosmanoğlu bir gün ona Anadolu'yu anlatan bir roman yazacağını ve Ateşten Gömlek adını koyacağını söylüyor. Halide Edip bu ismi duyunca "Yakup, ben şu an bu ateşin bizzat içindeyim. İzin ver bu isim benim kitabım olsun" diyor. Yakup Kadri arkadaşının bu içten isteğini kırmıyor ve ismi ona hediye ediyor. Halide Edip de o ateşi alıp Türk edebiyatının ilk Kurtuluş Savaşı romanı olarak tarihe mühürlüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dostlar, Ateşten Gömlek sadece bir kurgu hikaye değil, bir kadının evindeki huzuru bırakıp idam sehpasını göze alarak cepheye gidişini
ve o yolda giydiği fedakarlık gömleğinin gerçek destanı. Gelin şimdi daha fazla uzatmadan ateşten gömleği biz de giyelim. Şimdiden iyi seyirler, iyi dinlemeler. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Bugün nasılsınız bakalım? Sağ olun doktor. Biraz iyiceyim. O ateşiniz düşmüş. Pansiyonunuz da normal yazmışlar. Başımdaki kurşunu ne zaman çıkaracaksınız doktor? Durun bakalım, bacaklarınızı keseli daha kaç gün oldu? Ameliyat ne zaman doktor? 5 gün sonra. Öykümün başladığı güne dek silik bir hariciye memuruydum. Anlatacaklarım benden çok sevdiklerimin hayatı üstünedir. Ama benim hayatım da onlarla birlikte başladı. Bu yüzden kendimi de bu ateş ve kan öyküsüne karıştırmaktan korkarak başlıyorum. Daire ve sararmış kağıt kokan kişiliğimi bu sıcak kanlarla yıkadım. Şimdi Ankara Cebeci Hastanesi'nin küçük bir odasındayım. Yatağımın alt tarafı gülünç biçimde boş. Kafamdaki kurşunu neden şimdiye kadar çıkarmadılar? Kurşun çıkarsa kafam da boşalır diye mi korkuyorlar? Ne o? Daldınız yüzbaşım. Sen burada mıydın Salim? Girdiğini duymadım. Yanı başınızda top atılsa duyacak haliniz var mı ki? İyi ki seni bana bıraktılar Salim. Yoksa bir başıma burada ne yapardım bilmiyorum. Hay, anca beraber yüzbaşım. Eskileri, ta milli mücadeleden öncesini hatırlamaya çalışıyorum Salim. Düşündükçe kafam boşalıverecekmiş gibi geliyor ama... Aman beyim, olur mu hiç öyle şey? Sana hiç anneme anlatmış mıydım Salim? Anlatmadım beyim. Zeki, alafranga olmaya meraklı bir Şişli hanımıydı. Şişli ile Büyükada arasında ne kadar dedikodu varsa onun evinden geçerdi. Neyse, annem önemli değil. Yalnız Bulgarlar mütareke yaptıkları gün nasıl sevindiğini hatırlıyorum. Bulgarlar mütareke yapmışlar diyorum oğlum, anlamıyor musun? Şuna bakın, sevinmiyor bile. Katina bana bol şekerli bir kahve yap. Neden bilmem, ben hiç hoşlanmamıştım bu işten. Annemin alafranga salonundaki eşyaların yerini bozacak kadar dolaştım durdum. İşte Cemal'in bizim eve gelişi de aynı güne rastlar. Sen Cemal'i tanır mıydın Salim? Bir keresinde uzaktan görmüştüm. Cemal annemin amcasının oğludur. Ama onu asıl kız kardeşi yüzünden aklımda tutuyorum. Galiba 12 yıl oluyor. Annem beni evlendirmek istedi ve kızı İstanbul'a çağırdı. Adı Ayşe olan İzmirli bir kız. Tası tarağı topladığım gibi Avrupa'ya kaçtıydım. Cemal oğlum, Ayşe nasıl? Sağ olun teyze, iyidir. Evlenmiş diye duydum. Evet, Mukbil Bey adında bir hariciyeciyle. Ama şimdi hariciyeyi bıraktı. Ayşe'nin çiftliğine çekildi, üzüm incir ticareti yapıyorlar. Peyami, bak Cemal geldi. Aha, nasılsınız? Merhaba. Cemal'le dostluğumuzun geçmişini çizemiyorum. Bildiğim, onun güven dolu gözleriyle yeni bir hayata başladığımdır. Harp Akademisi'nde öğrenciydi. Her gün 4'ten sonra beni alıyor, Meseret Oteli'nin altındaki kıraathaneye gidip onun subay arkadaşlarıyla buluşuyor. Alnında ter yok, niçin siliyorsun? Gelirken tramvayda bir arkadaşla Bulgar mütarekesini tartıştık. Terlemiş gibi yorulmuşum. Bizim durumumuzu mu konuştunuz? Siz hariciyeden bileceksiniz. Bulgarlar yenilgiyi kabul ettiler. Peki biz ne olacağız? Bilmem. Ben bu savaşa neden girdiğimizi bile bilmiyorum. Benim anlamadığım da her cephede kazandıktan sonra nasıl yenik düştüğümüz. Bunu anlamayan çok insan var Peyami.
Seninle Beyazıt'a kadar yürüyelim ister misin? Hava açık. Yürüyelim. Cumhuriyet devrinde olsaydık başımıza bu felaket gelmezdi. Sizin okuldaki şehzade arkadaşlarınla bu cumhuriyetçiliği bir tartışsan nasıl olur ha? Kemal! Kemal! Oo merhaba! Bizim subay arkadaşlardan. Merhaba. Tanıştırayım. İhsan, Peyami. Merhaba. Memnun oldum. Nereden geliyorsun İhsan? 3. Ordu'dan. Siz nereye? Baktık hava güzel yürüyelim dedik. Ne var? Düşman uçakları. Çabuk Peyami. Harbiye nezaretine uzaklaşalım. Bizimkiler de karşılık veriyorlar ama... Olsun, olsun. Biz bir köşeye sinelim hemen. Dumanlar arasında kaçışan halkı görüyordum. Ta karşıda, yokuşun başında çocuğunun elinden tutup hızlı hızlı yürüyen kadın... ...şimdi elleriyle başını dövüyordu. Yerde boğuk bir çocuk hırıltısı. Açık kıllı esmer göğsü kan içinde bir hamal onun yanında düşmüş. Ötede sıhhi yerleri. Kalk Peyami. Pantolonunun ütüsünü bozacaksın. Bozuldu bile. Ben korktum galiba. Aldırma ben de. İpi ölü var galiba. Çanakkale'de bunlar girmesin diye saatte 10.000 Türk'ün düştüğü savaşlar yaptık. Gene de girdiler ama. Olsun. Marifet biz kapıları beklerken girmekti. Ne diye şimdi bunları düşünüyorsun ağabeyim? Bilmem. Belki kendimi onlarla kıyaslamak için. Boş ver beyim. Uçaklar tepemizde dolanırken nasıl korktum biliyor musun Salim? Korkulmaz mı? Cemal Bey bile ne demiş? O beni utandırmamak için öyle söyledi. Yoksa gözünü bile kırpmadı, gördüm. Senin gözünü kırpmadığın günlerde ben gördüm beyim. Onlar dostumdu. İçtiğimiz su ayrı gitmiyordu ama... ...ben gene de onlarla aynı şeyleri yapmamış olmanın eksikliğini duyardım. Dostluklarında beni aşağılayan... Yazıyor! İzmir'in işgalini yazıyor! İzmir'den en son haberler İzmir'in işgalini yazıyor! En son haberler! İzmir'in işgalini önce Cemal haber aldı. Şaşılacak bir soğukkanlılık gösteriyordu ama... ...kız kardeşi Ayşe'den haber almak için her gün telgrafhaneye gitmekten de geri kalmıyordu. İhsan kardeşim. Haberler kötü Peyami. Peyami kimdi o kapıyı yumruklayan? Yabancı değil anne, İhsan geldi. Sizi korkuttuğum için özür dilerim efendim. Estağfurullah oğlum. Ne oldu İhsan, çabuk anlat. Az önce öğrendim. İzmir'den bir gelen anlattı. Yüksek sesle anlat oğlum, ben de dinlemek istiyorum. Cemal'in eniştesi Mukbil Bey'i düşmanlar parçalamış efendim. Oğlu Hasan'ı da öldürmüşler. Vah vah. Peki ya Ayşe? Ayşe Hanım yaralıymış. Bir İtalyan ailenin yanına sığınmış. Neyse, hiç değilse yaşıyor ya. Şimdi bunu Cemal'e nasıl söylemeli? Öğrenmediyse tabii. Sanmıyorum. Çocuklar, hemen şimdi Cemal'i bulacaksınız. Ayşe'nin benim evimde kalabileceğini söyleyeceksiniz. Bir mektup yazsın, çağırsın. Gece İzmir'den telgraf aldık. Ayşe 3 gün sonra geliyordu. Perşembe sabahı Cemal'le birlikte Ayşe'yi karşılamaya rıhtıma gittik. Sanki ezik ulusumuzun yüreğini güçlendirmek için bir bando durmadan marşlar çalıyordu. Ayşe vapurun merdivenlerinde göründüğünde onu düşman hafiyeleriyle kaynaşan tramvaylara nasıl bindireceğimizi düşünüyordum. İşte Ayşe. Peyami, nerelere daldın gene? Affedersin. İşte Ayşe. Bu bayda dostumuz ve akrabamız Peyami. Memnun oldum. Ben de. Elimi hiç görmeden sıktığından eminim. Ama acılı yüzünde ne yaş ne telaş vardı. İnce kaşları altında o siyah kirpik çerçevesine ve uzun boynuna bakıyordum. Bu Ayşe benim bildiğim Ayşe değil mi ya? Evet Salim, senin bildiğin Ayşemiz. Sol kolu beyaz bir sargı içindeydi. Arabayla eve götürdük. Annemle kucaklaştı, sonra dinlenmek için odasına çıktı. Sonraki günleri hep birbirine karıştırıyorum. Yalnız Sultanahmet mitinginde birlikteydik yanılmıyorsam. Sonra...
Salim, bana bir su versene, boğazım kurudu. Şimdi. Buyur bey. Sağ ol. Mr. Cook. Buyur bey. Sen nereden bileceksin? Mr. Cook o günlerde İstanbul'da bulunan bir yabancı gazeteciydi. Ayşe'nin geldiğinden 3-4 gün sonraydı. Çay içiyorduk, kapı çalındı. Gelen annemin alafranga dostlarından Salime Hanım'dı. Salime Hanım iddiatçılardan nefret eder, onlara yakınlık duyanlara bile yukarıdan bakardı. İddiatçıların günahını böyle masum kadınlar ödüyorlar. Yazık, yazık. Neymiş iddiatçilerin günahı? Aman üstünüze alınmayın Cemal Bey. Siz de biraz iddiatçı sayılırsınız biliyorum. Ama ben sizi o haydutlarla bir sıraya koyar mıyım hiç? Sağ olun. Bakın Cemal Bey, İstanbul'da önemli bir yabancı gazetenin muhabiri var. Ülkemiz hakkında bilgi topluyor. Biz kendisine artık iddiatçı kalmadığını, herkesin batı dostu olduğunu ama İzmir'in işgalinin çok kötü bir etkisi olduğunu anlattık. Ya! Hatta aramızda İzmir'de kocası öldürülmüş, kendisi de yaralanmış kibar bir kadın olduğunu söyledik. Burada toplanacağız, Ayşe Hanım da gördüklerini anlatacak. Adam mükemmel Türkçe biliyor. Anlatabileceğimi pek sanmıyorum hanımefendi. Ziyanı yok. Sizi görsün yeter. Biz de sizin ağzınızdan İzmir faciasını anlatıveririz. Benim ağzımdan bir şey anlatılmasını istemiyorum. Ne demek istiyorsunuz? Ne demek istediğimi anladınız sanırım. Ama Cemal isterse misafirler geldiğinde ben de orada bulunurum. Hanımefendi, memleketi bu duruma sizin iddiatçı beyleriniz, paşalarınız getirdi. Belimizi doğrultmak istiyorsak, Batı'nın sevgisini, merhametini kazanmak zorundayız. Ben siyasetten anlamam efendim. Yalnız kimsenin bana acımasını istemiyorum. İyi demiş. İyi dedi ya. Ondan sonra Salime Hanım'ın uzun nutuklarına da hiç karşılık vermedi. Odasına çekildi. Salime Hanım'la Cemal çağrılacak kimseleri kararlaştırdılar. Aralarında Miralay Haşmet Bey de vardı. Bunların hepsi boş madam. Ne yapsanız Batı sizi bağışlamayacaktır. Çanakkale'de tam yarım milyon müttefik askeri öldürdünüz. Onları biz öldürmedik. İddiatçılar öldürdü Mr. Cook. Biz savaş istemedik. Batılıların dostluğunu kazanmak için her şeye razıyız. Affedersiniz hanımefendi. Savaşta memleketini savunmak için dövüşen yalnız iddiatçılar değildi sanırım. Yani siz iddiatçı olmadınız mı söylemek istiyorsunuz albayım? Peki o savaş ilan edildiğinde neredeydiniz? Neden esirlere kötü davrandınız? Müttefiklerin bunca yıl parasını ve zamanını kaybettirdiniz. Batı sizi asla bağışlamayacak. Mr. Cook, Batı'nın bizi yargılamak için kurduğu bir mahkemede olduğumu sanmıyorum. Salime Hanım bizimle görüşmek istediğinizi söyledi, buraya geldik. Yanlış anlaşılmaları düzeltmeye uğraşıyoruz. Evet dostum, anlaşmak gerek. Eski devri kapayıp Batı'nın himayesine girmek zorundasınız. Merhaba. Gel İhsan. Seni konuklarımızla tanıştırayım. Salime Hanım'ı tanıyorsun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Mr. Cook. Memnun oldum. Merhaba. Artık otursan İhsan. Mr. Cook'un sözünü kestim. Öyle mi? Özür dilerim. Evet. Batı himayesindeki ülkelerin ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musunuz? Ama sizin kendinizi bağışlatmanız biraz zor tabii. Çanakkale'de öldürdüğünüz yarım milyon... Göreceksiniz. Onları gerçekten pişman olduğumuzu inandırabilirsek... Batı bağışlanmak isteyenleri bağışlasın efendim. Ayşe Hanım. Af dileyeni affetsin. Çanakkale'de dövüşürken ne asi ne köleydik. Namuslu bir millet gibi dövüştük, öldük, öldürdük. Ne zamandan beri savaşta yenik düşenlere katil deniyor? Bunu demek istemedim madem. Yalnız kendinizi Batı'ya affettirmeye ihtiyacınız olduğunu anlatmak istedim. Önce Batı bizden af dilesin. Dün bizimle anlaşma yaptınız, bize silahlarımızı bıraktırdınız. Bugün İzmir'i işgal edenleri koruyorsunuz. Madem İzmir'i kan, ateş içinde bıraktınız. Bu davranışınızı alkışlamayanları da suçluyorsunuz. Bu biraz fazla değil mi? Galiba buraya gelmekle iyi etmedim. İnanın ki Mr. Cook, konuşmanın bu yola dökülmesine çok üzüldüm. Hiç üzülmeyin madam. Bana bu toplantıya katılmak fırsatını verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir çay içmez miydiniz? Hayır, zaten epey geciktim. Ama Mr. Cook, bakın... Hoşça kalın.
İzninizle. Mr. Cook, çok özür dilerim. Nereden bilebilirdin? Çok özür dilerim. Bir sigaran var mı Cemal? Evet. Teşekkür ederim. Çocuklar ne duruyorsunuz? Bir de genç olacaksınız. Buyurun albayım. Ayşe Hanım'ın sandalyesinin çevresine diz çökün yemin ederim. Halip Amin, albayın ne dediğini duymadın mı? Kanımızın son damlasına dek İzmir yolunda kılıcımız kınına girmesin. Kanımızın son damlasına dek. Ayşe'yi asıl o gün kutsal öfkesi içinde tanıdım. İhsan'da Cemal'in karşısında duyduğum aşağılamayı artık Ayşe'nin önünde de duyacaktım. Görsünler isterdim Salim. Cemal, İhsan, en çok Ayşe. Bacaklarımın kesildiğini, kafamda bir kurşunla hastanede olduğumu bilsinler isterdim. Benim de onlar gibi... Beyim onlar şehit oldu. Ne mutlu. Ağlama. Ağlama beyim. Salim, sen bacaklarını kaybetsen Fatman seni daha mı çok sever? Ha? Yani senin de bacaklarını kesselerdi, daha mı çok severdi? Yahutluğunu mu düşünüyorsun beyim? Salim. Buyur beyim. Salim, ben güneşe çıkmak istiyorum. Meyami Bey, günaydın. Bakalım bugün nasılsınız? Ateşiniz normal. Tansiyonunuz, evet, 16. İyi. Öğleden sonra yine uğrarım. Doktor. Evet. Kafamdaki kurşunu ne zaman çıkaracaksınız? Hele bacaklarınız iyileşsin de ne zaman? Ha, 4 gün sonra. Düşmanlar Mukbil Bey'le oğlunu öldürmüşler diye duyduk. Ayşe de yaralıymış, bir İtalyan ailenin yanına sığınmış. Annemin çağrısı üstüne İstanbul'a bizim eve geldi. Az konuşuyordu. Bizlere hiç görmeyen gözlerle baktığına da eminim. Merhaba yüzbaşım. Ah, merhaba Salim. Bir emrin var mı? Yok Salim, sağ ol. Kahvaltını getirdim. Neferim Salim. Hastanede tek yoldaşım, dert ortağım. Evet. Ayşe'den söz ediyordum. Ayşe'yi bir yabancı gazetecinin de katıldığı bir toplantıda gerçek yüzüyle tanıdım. Biz Çanakkale'de hür bir ulus olarak topraklarımızı savunmak için dövüştük. Bunun için de kimseden özür dileyecek değiliz. İzmir'in işgaline, çoluk çocuğun kılıçtan geçirilmesine göz yumdukları için asıl Batılılar bizden özür dilemelidirler. Ayşe'nin dürüst çıkışı yabancı gazeteciyi bizim evden kaçırdı, annemi de iyice telaşlandırdı. Bu yaştan sonra evinin çevresinde patırdı gürültü istemiyordu. Hele o günden sonra başta İhsan olmak üzere pek çok genç subayın Ayşe ile görüşmeye geldiklerini görmek onu büsbütün korkuttu. Ayşe de 3 parça eşyasını topladığı gibi Gedikpaşa'da bir eve taşındı. Cemal cebinde 100 lirayla Anadolu'ya geçti. Bilinmeyen bir yöne, ölüme gitti. Çayın soğuyacak beyim. Yarım şeker atıversene Salih. Peki beyim. İhsan'la ben Ayşe'yi hiç yalnız bırakmıyorduk tabii. Taşralı diye evlenmekten kaçtığım kadını şimdi İhsan'dan kıskanıyordum. Bu yüzden de İhsan'ın gizli bir görevle Adapazarı'na gönderilmesine istediğim halde çok üzülemedim. İstanbul'un işgalini hasta yatağımda öğrendim. En çok Ayşe için telaşlandım. Sordum, soruşturdum. İşgal kuvvetleri Ayşe'nin evine baskın yapmışlar. Ayşe kaçmış. Giderken bana da birkaç mektup bırakmış. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Sonra Ayşe Hanım'ı nasıl buldunuz yüzbaşım? Ayşe'nin Üsküdar'da tanıdıkları vardı, biliyordum. Sabahtan akşama Üsküdar'ın ara sokaklarında dolanıyordum. Her çarşaflı kadına beni azarlayıncaya kadar bakıyordum. Hay Allah! Neden güldünüz beyim? Şimdi aklıma geldi. Zavallı kadının biri kendisine neden öyle dik dik baktığımı bilmediğinden şöyle 2 adım geri çekildi de "Hafiye misin, nesin?" dediydi. Neyse uzatmayayım. Bir gün Üsküdar iskelesinden vapura binerken Seyfi'ye rastladım.
Ayşe onun evinde kalıyormuş. Çek arabasına atladığımız gibi. Yarım şeker daha versene Salim. Buyur beyim. Ayşe'yi yerinde diz çökmüş, Seyfi'nin annesine kahve pişirirken buldum. Peyami, Ayşe hanım, hele şükür. bunca zaman nerelerdeydin? İhsan'ın gittiği günden sonra 1,5 aydan fazla hasta yattım. Hasta olduğunu mektubu götürdüğünde Zeynep'e de söylemişler ama ben inanmadıydım. Tifo. Ne diyorsun? Ya, mektupta Seyfi'ye rastladığınızdan söz etmeseydiniz sizi bulacağım yoktu. Kaç zamandır Üsküdar sokaklarını arşınlıyordum. İskelede karşılaştığımızda boynuma öyle bir atılışı vardı ki görmeliydiniz Ayşe Hanım. Ayaklarına karasular inmişti anlaşılan. Ya hayır, ama artık sizi bulmaktan ümidi kesiyordum. Beni bulmak bu kadar önemli miydi Peyami? Evet, Neden? bilmem. Annemin kahvesini götüreyim, şimdi geliyorum Seyfi. Sağ ol Seyfi, sen de olmasaydın. Yok canım. Biz de sana haber vermek istiyorduk ama haber götürecek kimseyi bulamadık. Sizin evin bir kere adı çıktı. Kendim gelmeye de çekindim. Ben de senin Üsküdar'da oturduğunu biliyorum da, nerede onu bilmiyorum. İşgal polisi Ayşe Hanım'ı arıyor biliyorsun. Evinin basıldığını falan hep duydum da, neden anlamadım. İşte sözde silah aramak bahanesiyle basmışlar. Aslında bir takım genç subayların gelip gitmesinden kuşkulanmışlar anlaşılan. Sonra Ayşe Hanım'ın İzmir'den buraya neden geldiğini de herkes biliyor. Evet, Mr. Cook sağ olsun duymayan kalmadı. Kim bilir belki de beyanname bulacaklarını ummuşlardır. Anlat bakalım Peyami, sizde ne var ne yok? Ne olsun, Halam hala eskisi kadar itaatçı düşmanı mı? korkusundan. En çok da sevgili oğlu için korkuyordur tabii. Biliyor musun Seyfi? Annesi Peyami'nin bugün buraya geldiğini bir duysa bir daha eve almaz vallahi. Beni kırıyorsunuz Ayşe Hanım. Şaka canım, şaka. Sen de pek alıngan olmuşsun. Ayşe Hanım, Evet. İhsan Bey hala Adapazarı'ndaymış. Hatta Cemal Bey de İzmir'den Adapazarı'na gelmiş diyorlar. Bu iyi işte Seyfi. Haber sağlam yerden mi? Sağlam. Benden ayrı neler konuşuyorsunuz öyle? Ben Anadolu'ya geçiyorum Peyami. Ne? Evet. Ama Ayşe Hanım, Burada yapabileceğim bir şey kalmadı artık. Hafiyeler peşimde. Anadolu'ya geçersem bir işe yararım belki. İlk fırsatta yola çıkacağım. Ben İhsan Bey'e haber gönderdim. Bizi yolda karşılayacaklar. sen de mi gidiyorsun Seyfi? Evet ama belki Ayşe Hanım'ı bıraktıktan sonra dönerim. Burada da yapılacak işlerim var. Sonra annem... Tabii. Öyleyse bir an önce işe koyulmalıyız Seyfi. Bursa vapurunun serbest olduğunu söylüyorlar ama ben güvenemiyorum. Nasıl gideceksiniz öyleyse? Ben köylülerden bir öküz arabası satın alalım diyorum Ayşe Hanım. Elbise de buluruz. Size bir siyah yeldirme, bana da köylü poturu. Bana? Peyami, Ha? Ben de geliyorum. istersen gelebilirsin tabii. Ama Evet. bak Peyami, sakın sana güvenmediğim için söylüyorum sanma. Ama sen benimle aynı durumda değilsin. İyi bir işin, rahat bir hayatın var. Bütün bunları terk etmeni isteyemeyiz senden. Ben istiyorum. Tabii ama sonra pişman olmandan korkarım. Önümüzde neler var bilemiyorum. Ne olursa olsun ben gitmek zorundayım. Oysa sen... Ben rahata alışmış, iyi aile çocuğu, sizin şartlarınıza katlanamam. Öyle değil mi? Onu demek istemedim. Ben ne demek istediğinizi biliyorum Ayşe Hanım. Ne kadar çabaladımsa sizin gözünüzde işe yaramaz bir kalem efendisi olmaktan kurtulamadım. Bunu hiçbir zaman açıkça söylemediniz ama ben hep öyle bir duyguyla yaşadım. Hiç değilse Cemal'i, İhsan'ı, sizi tanıdıktan sonra. Sizinle Anadolu'ya gelmek istiyorum. Seyfi, Buyurun Ayşe Hanım. arabayı en erken ne zaman bulabilirsin? Yarın bulurum sanıyorum. Bir köylü elbisesi daha. Peyami için. Teşekkür ederim. Halam bana kim bilir nasıl düşman olacak Peyami. Bırakın şimdi annemi. Ben hemen gidiyorum şimdi, arabayı bulmaya. Hadi, hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Ayşe Hanım, Efendim, sizden uzakta olmaya dayanamazdım. yarın gün doğarken yola çıkarız Peyami. Siyah haslardan köylü yeldirmesi, çenesinin altında bağlanmış yemenisi ve bazen bir çocuk kadar korkak yeşil gözleriyle Ayşe, üstümüze çok bol gelen köylü giysileri ve kirli kasketlerimizle ben ve Seyfi. Köylerde hep dışarıda yatıp sırayla nöbet bekliyoruz. Üstü kömürle örtülü 2 çuval eşyamız var. Silik hariciye memuru kişiliğini geride bıraktım. Ateşten gömlek sırtımda, ateşten kamçı Ayşe'nin elinde, onun götürdüğü yoldan Anadolu'ya gidiyorum.
İleride yolun üstünde bir şey var Seyfi. Evet, buradan seçemiyorum ne olduğunu. Tümsek gibi. Ay, geçiremeyecek gibiyse yandık. Yolun iki tarafı da çukur. Tarlalara da sapamayız. Dürtük neyle şu öküzleri? Hadi yürüyün be! Peyami, böyle öküz arabasında yolculuk yapacağını rüyanda görsen inanmazdın ha? Daha önce de bindim öküz arabasına ben. Hemen kızma canım. Ay, ya bomba çukuru bu. Ne? Ha baksanıza yol geçilecek gibi değil. Durun bakalım. Demek buraları bile bombalamışlar. Burada kaldık mı şimdi? Oha! Oha! En azından 1 metre var derinliği. Yolculuk buraya kadar arkadaşlar. Hadi be Ali, sırtla bakalım şu çuvallardan birini. Ne var? Gelen var. Bakın şu karşı tepeye. Allah kahretsin. 5-10 atlı kim oldukları da seçilmiyor. Bizi gördüler, bu yana doğru geliyorlar. Hiç bozuntuya vermeyelim çocuklar. Kasketlerinizi gözünüzün üstüne eğin. Belki de yardıma geliyorlardır. Düğmenizin ucunu kapatın Ayşe Hanım. Karşıya geçmeye çalışıyormuş gibi yapalım. Merhaba. Merhaba. Bu adamın başında kalpak var Ayşe Hanım. Belli olmaz. Yardıma ihtiyacınız var mı? Karşıya geçmeye çalışıyorduk. Hep birlikte bir deneriz bakalım. Yolunuz ne tarafa? Adapazarı'na. Acaba yolda İstanbul'dan kaçan bir erkekle bir kadına rastladınız mı? Kadının adı Ayşe. Binbaşı Cemal Bey'in kardeşi olurmuş. Hayır. Hayır, hiç görmedik. Sabahtan beri yollarını gözlüyoruz. İhsan Bey bizi Ayşe Hanım'ı karşılamakla görevlendirdi. Ha, İhsan Bey mi? Ayşe benim arkadaşlar. Hay Allah! Neden hemen söylemediniz? Ne bileyim kim olduğunuzu kestiremedik de. İhsan Bey'in mahiyetinden Ahmet Rıfkı. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Arkadaşlarım Peyami, Seyfi. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Merhaba. Hoş geldiniz Seyfi Bey. Bir de yalan söyledim size. Aldırmayın canım. Üstelik hakkınız var. Bugünlerde kimin dost, kimin düşman olduğu ilk görüşte ayırt edilmiyor. İhsan nerede şimdi? Gevdet olaylarında çarpışıyor. Kime karşı? Kime karşı olursa. Eşkıyası, bozguncusu, işgalcisi hiçbir yerde eksik değil Allah için. Öte yandan halife ordusu. Ne oluyoruz? Çabuk mevzilenin. Arabanın arkasına saklanın Ayşe Hanım. Ayağa kalkma Peyami. Ben emir vermeden ateş etmek yok. Kimin? Hey! Oradakiler! Dört bir yandan kuşatıldınız. Hey! Beni duyuyorsunuz mu? Kuru sıkı atıyor hergele. Kuşatıldınız! Silahlarınızı beri atın. Ellerinizi başınızın üstüne koyun da teker teker çıkın bakalım. Kolaysa gel de kendine al silahlarımızı. Bizden günah gitme gayrı. Hiç ses etmeden nasıl da sokuldular buraya dek. Lan gibidir bunlar. Teslim oluyorsunuz mu? Hadi arkadaşlar, sırasıdır. Dolu atın arkadaşlar, birini kaçırmayın. Ah! Yandım! Birisi yaralandı, birisi yaralandı. Ateş! Hey! Üstlerine gidelim büyükbaşım. Değmez, belalarını başka yerde bulsunlar. Siz yaralı arkadaşınızla ilgilenin. Emredersiniz. Benim yanımda fentür sargı bezi falan olacaktı. Sağ olun Ayşe Hanım. Hiç değilse yerimize kadar idare eder. Bana yardım eder misin Peyami? Evet, an çomağı hazırla diye boşuna dememişler değil mi Ahmet Rıfkı Bey? Kimdi bunlar? Seyfi Bey'in dediği gibi it kopuk. Kargaşalıktan yararlanıp vurgun vuracaklar akılları sıra. Palavralarını tutturabilirlerse ne hala. Pek de tabansızmışlar canım. Hemen tabanları yağlayıverdiler. Gene de az uğraştırmıyorlar bizi. Yaralı arkadaşınızı şu çuvalın üstüne yatırıverin. Yatıralım efendim. Çok acıyor mu kardeşim? Sıva bakalım kolunu. Hadi. Ben de arkadaşlarım da bu gibi olaylara alıştık Ayşe Hanım. Ama sizin için çok kötü bir karşılama oldu doğrusu. Başka türlüsünü beklemiyordum. İşiniz bitince hemen yola çıkıyoruz. Bu çukuru atlayabileceğimizi sanmıyorum. Arabayı burada bırakacağız. Sizler için yedek de at getirmiştik. Daha önce hiç ata binmiş miydiniz Peyami Bey? Evet. Hiç üzülmeyin. Çok kolay alışılıyor. Oldu bak bitti. Okullu bir hasta bakıcı gibi sardınız Ayşe Hanım. Ne yaparsınız? Öğrenmek zorunda kaldım. Arkadaşlar, bundan böyle hiç korkmadan kendimizi ateşe atar, seve seve yaralanabiliriz. Çünkü yaralarımızı saracak bir Ayşe Hanım var. Böylece Ayşe'nin savaştaki görevi de kendiliğinden belirlenmiş oldu. Bütün erler teker teker gelip Ayşe'nin yurdu için yaralanmış yerini kutsal bir saygıyla öptüler, başlarına koydular. Salim. Buyur bey. Beni dinlemiyor muydun sen? Dinliyordum ya beyim.
Öyle dalıp gitmişim. Doktor kaçta uğrarım dediydi Salim. Öğlenden sonra. İyi. Daha 2,5 günüm var. Günaydın Peyami Bey. Günaydın doktor. Bakalım nasıl olmuşsunuz? Ateşiniz yok. Tansiyon 16. Normaldir. Öğleden sonra yine uğrarım. Doktor, Evet. başımdaki kurşunu ne zaman çıkaracaksınız? Biliyorsunuz. Sizden duymak istiyorum. 2 gün sonra. Ankara Cebeci Hastanesi'nin küçük bir odasındayım şimdi. 20 gün kadar önce 2 bacağımı da kestiler. Yatağımın alt tarafı gülünç biçimde boş. Ama kafamdaki kurşunu neden şimdiye kadar çıkarmadılar? Kurşun çıkarsa kafam da boşalır diye mi korkuyorlar? Öyle de olsa geçmişi silik hariciye memurluğumdan ihtilalciliğe giden hayat çizgimi düşünmek için 2 günüm daha var. İzmir'in işgalini, kocasıyla oğlu işgal kuvvetleri tarafından öldürülen Ayşe'nin bizim eve sığınışını, sonra annemle bozuşarak Gedikpaşa'da bir eve taşınmasını hatırlamak için. Ayşe annemin amcasının kızıdır. Bir zamanlar beni bu kızla evlendirmek istedilerdi de kaçmıştım. Oysa şimdi taşralı diye evlenmek istemediğim bu kadının şehirli kızlardan çok daha kişilik sahibi olduğunu düşünüyorum. Herkesten, her şeyden kıskanıyorum onu. Katılmak için yanıp tutuştuğu milli mücadeleden, kardeşi Cemal'den ama en çok da İhsan'dan. Kahvaltı etmiyor musun beyim? Tepsiyi masaya bırakıver Salim. Peki beyim. İhsan'ın gizli bir görevle Adapazarı'na gönderildiği günün sabahı ateşler içinde uyandım. Tifoya yakalanmışım. 1,5 aya yakın bir zaman ayağa kalkamadım. İstanbul'un işgalini de hasta yatağımda öğrendim. En çok Ayşe için kuşkulanıyordum. Doktorun aracılığıyla haber aldığıma göre işgal askerleri silah aramak bahanesiyle Ayşe'nin Gedikpaşa'daki evini basmışlar. Ayşe kaçmış, bilinmeyen bir yerde saklanıyormuş. Asıl neden başka tabii. Ayşe'nin yurdu düşman çizmesinden kurtarmak isteyen milliyetçilerle işbirliği yaptığını öğrenmiş olacaklar. Daha doğru dürüst iyileşmeden ayağa fırladım. Ayşe'nin saklanabileceği mahallelerde dolanmaya başladım. Sonunda da Üsküdar'da Seyfi'nin evinde buldum onu. Adapazarı'na, İhsan'ın yanına kaçmayı tasarlıyordu. Benim burada yapabileceğim bir şey kalmadı Peyami. Hafiyeler peşimde. Burnumu dışarı çıkarsam yakalayacaklar. Bu yüzden de Anadolu'ya geçmek istiyorum. Kim bilir, belki orada bir işe yararım. Ayşe'siz yaşamaya dayanabilir miydim? Üstelik bir işe yaramayan bir kalem efendisi olmadığımı ona ispat etmenin günü gelmişti artık. Ateşten gömlek sırtımda, ateşten kamçı Ayşe'nin elinde, onun gösterdiği yoldan Anadolu'ya gidiyorum. Gün doğarken bir öküz arabasıyla yola çıktık. Ayşe, Seyfi, ben. Üçümüz de köylü kılığında. Daha yarı yolda İhsan'ın gönderdiği bir müfreze karşıladı bizi. Aynı anda da bir çapulcu takımı tarafından basıldık. Ama Yüzbaşı Ahmet Rıfkı kuru gürültüye pabuç bırakacak cinsten biri değildi. Eşkıya bozuntuları çil yavrusu gibi. Sizi daha iyi karşılayabilmek isterdik Ayşe Hanım. Bizi bağışlayın. Yanımıza dek sokulduklarını fark edemedik. Hiç üzülmeyin Ahmet Rıfkı Bey. Başka türlü bir karşılama beklemiyordum ben de. Emrederseniz gecikmeden yola koyulalım. Arabayı çukurdan geçirebileceğimizi sanmıyorum. Arabayı burada bırakacağız Peyami Bey. Sizin için yedekte at getirdik. Daha önce hiç ata bindiniz mi? Evet, bir defa. Biz hazırız yüzbaşım. Atları getirin, emredersiniz. Size yardım edeyim Ayşe Hanım. Sağ olun. Ama bu benim ilk ata binişim değil. Siz bilirsiniz. Sana yardım edeyim mi beyam? Yok, kendim beceririm sanıyorum.
Üzengiye sağ ayağınızı takın Peyami Bey. Evet. Aman! Aman! Susun! Bir yerinize bir şey olmadı ya. Hayır. İyiyim. Elini bana ver Peyami. Sağ ol. Doğru ata binin. Uysal bir hayvandır. Peyami bir şehir çocuğudur yüzbaşım. Onu ayıplamamalı. Ayağım takıldı da. Utan olacak bir şey yok Peyami Bey. 6 ay öncesine dek ömrümde at sırtına çıkmış adam değildim. Ama insan zorunlu olunca öğreniyor. Bu savaşta hepimizin yeri var. Aramıza hoş geldiniz. De! Akşama doğru Adapazarı'na 1 saat kala bir kahveye geldik. Şehre bir arkadaş gönderdik. Askerler odun yığıp küçük bir ateş yaptılar, çevresinde toplandılar. Biri cebinden bir kamış çıkardı, yanık yanık çalıyor. Bunlarla ihtilal olmaz. Al benden de o kadar beyim. Sen bizi mi dinliyordun çavuş? İstemeden kulak misafiri oldum ama beyin hakkı var. Bu iş yalnız orduyla olur. Bunlar 3 jandarma görseler dağılırlar. Sen bunlar dediklerinden değil misin çavuş? Haşa, ip kaçkını bunların çoğu. Yavaş. Duyacaklar. Ben yüzlerine karşı da söylüyorum. Başı bozuklarla yürümez bu iş. Ya sen kimsin çavuş? Söyle bakalım. Ben orduda çavuştum. İstanbul'dan kaçtım. Meslekten askerim yani. Yol yordam nedir bilirim. Bak çavuş, sen milletin askerisin de gene bu ülke için dövüşen ötekiler kim? 3 jandarma görseler dağılırlar diyorsun. Bugünün jandarması işgal askerleridir. Sizler hepiniz de bu milletin bağımsızlığının askerlerisiniz. Yaşa Ayşe Sağ ol. Hadi, eğlenmenize bakın çocuklar. Niye durdunuz? Hadi çavuş, git sen de katıl aralarına. Emredersiniz. Az önce dediklerini de ne sen söylemiş ol, ne de biz duymuş olalım. Sağ olun. Rahatınıza bakın arkadaşlar. Bir emriniz var mı Ayşe Hanım? Rica ederim. Yalnız İhsan'ı merak etmeye başladım. 1 saat gitmeye, 1 saatte gelmeye koyarsanız, şimdilerde gelmesi gerekir. Geç kalmış sayılmaz. Başlarına bir şey gelmiş olmasın da. İlahi Peyami Bey. Binbaşı İhsan kaç aydır bozguncunun, eşkıyanın en zorlusuyla çarpışıyor buralarda. Şimdi tam sizin geldiğiniz gün, ne bileyim işte. Geceyi burada mı geçireceğiz yüzbaşım? Bilmiyorum. İhsan Bey gelsin de o karar verir artık. Ne oldu çocuklar? Yatsı yaklaşıyor yüzbaşım. İhsan'dır! Gene de tedbirli olalım. Hiç ses etmeyin. 2 kişi kapının 2 yanına geçsin. İhsan! Ayşe Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Peyami sen de buradasın ha? Beklemiyordun değil mi? Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin Seyfi. Hoş bulduk. Konuklarınız sağ salim size teslim binbaşım. Yolda bir aksilik olmadı ya. Bir ara eşkıyaya rastladık ama önemli değil. Bir yaralımız var. Onu da eksik olmasın Ayşe Hanım öyle iyi baktı ki. Demek hasta bakımından da anlıyorsunuz. Öğrendim. Daha önce de söyledim binbaşım. Artık yaralansak da gam yemeyiz. Hemşire Ayşe yaralarımızı saracak. Hemen yola çıkıyor muyuz? Otura otura uyuştum. Evet, karanlığa kalmayalım. Ben şöyle düşündüm. Müfreze benimle birlikte gelir. Ayşe Hanım ve Peyami bu kılıklarıyla ayrı giderler. Niçin? Tanınabiliriz. Biz kendimizi koruruz ama... Biz de. Ama Ayşe Hanım... Sizinle gelmek istiyorum. Sen söyle Peyami. Bilmem ki. Nasıl isterseniz. Ben sizin askerlerinizin hasta bakıcısı değil miyim İhsan? Öyleyse bundan böyle her tehlikede sizin yanınızda olacağım. Hava ansızın bozdu Salim. Düzelir beyim. Sanki kesilen ayaklarım donuyor gibi. Olmayan ayaklarım üşüyor. Garip değil mi Salim? Garip olan ne ki beyim? Elimi, parmaklarımı ovmaz mısın Salim? Ovayım beyim. Sağ ol. Sen Sarılar Köyü'nü bilir misin Salim? Doğançay'daki Sarılar Köyü'nü. Hiç gitmedim beyim. Biz Ahmet Rıfkı'nın adamlarıyla o köyde oturuyorduk. Seyfi İhsan'ın birliğine katılmıştı. Dere kıyısında hastane yaptığımız bir evde Ayşe çalışıyordu. Artık o kolları sıvalı, beyaz gömlekli, siyah başörtülü bir kadın olarak geliyor gözümün önüne. Ah, hastanenin çevresinde
kırmızı şalvarı, rengi belirsiz yemenisiyle Kezban'ın dolandığını da hatırlıyorum. İşgal askerlerinin öldürdüğü bir çavuşun öksüz kızıydı Kezban. Orada ağaçların arkasında gözleri dala beklerdi. Ben kimi beklediğini biliyordum. Oraya en beklenmedik zamanda İhsan'ın gelmesi ihtimali vardır. Burada Ayşe ile en çok ilgilenen Ahmet Rıfkı, İhsan'la en çok ilgilenense Kezban'dır. Ayşe, hastaneye gelip giden beli fişekli, arkaları tüfekli dolaşanlara ya ilaç ya akıl veriyor. Buyurun. Kolay gelsin. Girsene İhsan. Bugünlük yapacak başka iş kalmadı zaten. Beni bağışlayın Ayşe Hanım, sizi çok yalnız bıraktım. Ama ne yaparsanız bu zamanda soluk almaya fırsat bulamıyoruz. Hastalarımı, yaralılarımı seviyorum ben. Sıkılmak aklıma bile gelmiyor. Biliyorum. Ayşe Hanım, Evet. sizi Eskişehir'e göndermeyi düşünüyoruz. Neden? Burası tehlikeli diye mi? Hayır. Kardeşiniz Cemal Eskişehir'de. Onu görmek istersiniz diye düşünmüştüm. Ne oluyor? Şimdi anlarız. Ayşe Hanım! Ayşe Hanım! Beni çağırıyorlar. Ayşe Hanım, yüzbaşım, Silahı kim attı? ben attım binbaşım. Ahmet Rıfkı Bey vuruldu. Ne? At sırtında buraya denk getirdik. Gidelim. Rıfkı Bey! Rıfkı Bey! Büyük ağacın altında. Ne oluyor İhsan? Bir silah sesi duydum. Gel de gör. Ahmet Rıfkı vurulmuş. Ceketini çıkarın çabuk. Nerede oldu bu iş? Köyün az ilerisinde çetelerle vuruştuk. Yarası ağır mı İhsan? Ne duruyorsunuz? Nereye getirin? Lüzum kalmadı artık. Yüzbaşım. Gelin Ayşe Hanım. Burada kalmak istiyorum. Ahmet Rıfkı'nın ceketinin altında bir gömlek bile yoktu. Ucu yırtık bir yün kuşak tutuyordu pantolonunu. Yurdumun en yiğit evlatları birer birer devriliyorlar. Ama hep güzel ölümlerle. İhsan, Ayşe ile beni hemen götürmeye karar verdi. Ama Ayşe, Ahmet Rıfkı'yı gömmeden gitmemekte direndi. Anadolu'nun servili mezarlıklarına bıraktığımız kaçıncı sevgilim. Akşama Geyve'de oluruz. Binbaşım! Binbaşım! Kezban mı? Yolun ortasına dikilmiş. Galiba seni çağırıyor İhsan. Duyuyorum. Binbaşım! Ne var, ne istiyorsun Kezban? Babamı düşmanlar öldürdüler binbaşım. Anam yok, dedem yok. Beni nerelere bırakıyorsunuz? Beni de alın. Biz gezmeye gitmiyoruz Kezban. Döner miyiz belli değil. Olsun. Ben de tüfek atmam mı sanki? Şehir kadınları gelir de ben gelip bir iş tutamam mı? Şimdilik gelemezsin Kezban. Ama söz veriyorum bak, daha sonra seni aldırtırım. İçim yanıyor binbaşım. Gari kalamam buralarda, kalamam. Kezban kızım. Sen nereye varırsan ben de oraya varırım. Her işi yaparım. Şehir kadını gibi yara da sararım. Kezban'ı da yanımıza alsak olmaz mı İhsan? Bana akıl öğretme Beyami. Sonra bu çocuğu nereye bırakırız? Sen bilirsin tabii. Hadi kalk bakayım Kezban. Hemen geri döneceksin. Binbaşım, Hoşça kal. Gidiyoruz. binbaşım, beni de al. Kulum gölen olayım binbaşım, beni de al. Binbaşım, beni de al. Bu çocuğu niçin almadın İhsan? Gencecik kız dağ başında ne yapar Ayşe Hanım? Ama siz isteseydiniz onu Eskişehir'e götürebilirdiniz. Kezban beni istemiyordu ki İhsan. Seni istiyordu. İnsana her istediğini verdiklerini nerede gördünüz? İhsan, Kezban'la Ayşe arasında bocalıyor muydu? Kezban'a hep çok iyi davranırdı. Şimdi Ayşe'ye gösteriş yapmak mı istiyor? Ayşe alayla güldü. İhsan çok acı çekiyor biliyorum. Ama şimdi daha çok önemli işlerimiz var. Ulaşılacak bir ülkümüz var. Yüreğimizi susturmayı öğrenmeliyiz. Geyve'de İhsan'ın evinde kaldık. Çevre gerçek bir ihtilal cehennemi. Her yanda dövüşülüyor. İhsan'ın Ayşe için korktuğunu biliyorum. Cemal'den telgraf aldım Peyami. Ayşe'yi Eskişehir'e istiyor. O da gidince biz yalnız Demir'in ateşin adamı olup kalacağız. Ayşe gitmek istemeyecektir. Geyve'de onun için emniyetli bir köşe bulabilsek. Ama sanırım yanılıyorsun. Ahmet Rıfkı da öldükten sonra onu bizim kuvvetlere bağlayan bir şey kalmadı. Ahmet Rıfkı iyi çocuktu İhsan. Ama ölürken üstünde bir gömlek bile olmaması bizim çektiklerimizin en basit, en ucuz tarafı.
Buyur Ayşe. Seninle görüşmek istiyorum Peyami. Ben sizi yalnız bırakayım. Evet Ayşe. Ben İhsan'ın gezici kuvvetleriyle hasta bakıcı olarak gelemez miyim Peyami? Bilemem ben. Belki tehlikeli olur. İhsan'ın geçebileceği her yerden ben de geçebilirim. Cemal İzmir'de olsaydı onun yanına giderdim ama şimdi Eskişehir'de ne yapayım? İhsan burayı bir kadın için fazla ateş altında buluyor. Laf o. İhsan beni yanına almak istemiyor, o kadar. Bizden uzak olmak istiyor. Onun için Kezban'ın ne demek olduğunu anladım artık. Haksızlık ediyorsun Ayşe. İhsan seni korumak için böyle yapıyor. Bak Peyami, ben en çok beni korumak isteyenlerden, rafta saklanacak bir mahluk olarak görenlerden nefret ederim. Ben İzmir için tüfek atamam belki ama İzmir yoluna ölenlerin hayatında küçük bir ışık olabilirim. Hastalıklarına bakarım, ölürken bir kardeş gibi gözlerini kaparım. Onların yükünü paylaşırım. Evet ama Kezban bile tüfek istiyor. Siz bana yara sarmayı çok görüyorsun. ille de kalmak istiyorsan İhsan'ı çağırayım ona söyle. Hayır. İhsan benim aralarında yaşayabilecek bir kadın olmadığıma inanıyorsa burada kalmak istemem. Eskişehir'e giderim. Sonra da kendi yolumu kendim bulurum. Konuşmanız bitti mi? Girebilir miyim? Bitti. Bana bir şey anlatmayacak mısınız? Eskişehir'e ilk tren ne zaman? Hemen gidiyor musunuz? Siz öyle istemediniz mi? Yarın gece. Lefke'den bineceksiniz. Sabah atla yola çıkarsınız, akşama Lefke'yi tutarsınız. Teşekkür ederim. Peyami için Anadolu'da ne yapmasını tavsiye edersiniz? Peyami sizinle gitmiyor mu Ayşe Hanım? Kendime bakacak yaştayım. Üstelik Peyami bana dalılık etmeye değil, sizler gibi dövüşmeye geldi. Haklısınız. Peyami'yi subay vekili olmak için Ankara'ya göndeririz. Ama daha bir süre benim yanımda kalsın. Onu öldürmemeye çalışırım. Yoksa ölümden korkmamak yalnız askerlere vergi mi? Yo, onu demek istemedim. Hadi çocuk olmayın. Ben Ayşe'yi Cemal'e teslim eder dönerim. İstemem Peyami. Ben Ahmet Çavuş'u gönderirim. Zaten Ayşe Hanım başkalarının kendisini korumasından pek hoşlanmaz. İhsan, Ahmet Çavuş'un Ayşe'yi benden daha iyi koruyabileceğini mi düşünüyor? Yoksa beni Ayşe'nin yanında görmek mi istemiyordu, anlamadım. Sol kolunuzda uyum mu beyim? Sağ ol Salim. İstemez. Artık üşümüyorum. Günaydın Peyami Bey. Günaydın doktor. Bugün nasılsınız bakalım? Ateşiniz? O? Ateşiniz düşmüş. Tansiyon 16. Normal. Ben öğleden sonra yine uğrarım. Doktor, Buyurun. başımdaki kurşunu ne zaman çıkaracaksınız? Biliyorsunuz. Sizden duymak istiyorum. Ne zaman? Ankara Cebeci Hastanesi'nin küçük bir odasındayım şimdi. 20 gün kadar önce 2 bacağımı da kestiler. Ama başımdaki kurşunu neden şimdiye kadar çıkarmadılar? Kurşun çıkarsa kafamda boşalır diye mi korkuyorlar? Silik hariciye memurluğundan Anadolu'nun savaş alanlarına giden hayatımı düşünmek için belki de yalnız 24 saatim kaldı. İzmir'in işgalinin, kocasıyla oğlu işgal kuvvetleri tarafından öldürülen Ayşe'nin bizim eve sığınışını, sonra annemle bozuşarak Gedikpaşa'da bir eve taşınmasını hatırlamak için. Her şeyden kıskanmıştım onu. Katılmak için yanıp tutuştuğu milli mücadeleden, kardeşi Cemal'den, en çok da İhsan'dan. Bir emrin var mı beyim? Yok sen, sağ ol. Sen sağ ol bey. İhsan'ın gizli bir görevle Adapazarı'na gönderildiği günün sabahı ateşler içinde uyandım. Tifoya yakalanmışım. İstanbul'un işgalini, Ayşe'nin evinin işgal askerleri tarafından basıldığını, Ayşe'nin saklanmak zorunda kaldığını hep hasta yatağımda öğrendim. Doğru dürüst iyileşmeden Ayşe'yi aramaya koyuldum. Üsküdar'da Seyfi'nin evinde kalıyordu. İhtilale katılmak için Anadolu'ya geçmek kararındaydı. Burada yapabileceğim bir şey kalmadı Peyami. Burnumu çıkarsam yakalayacaklar. Kim bilir, Anadolu'da belki bir işe yarar.
Yaradı da. O günden sonra Ayşe'yi Adapazarı yakınındaki derme çatma hastanede beyaz giyimli bir hemşire olarak hatırlıyorum. Sonra... Kafamın içinde yumruk gibi bir karanlık var. İhsan çevredeki bozguncularla uğraşıyor. Ayşe'nin gözlerinde yalnız İhsan için yanan bir ışık seziyorum. Bir köylü kız. Evet. Kezban. Kezban da İhsan'ı seviyor. Deli gibi kıskanıyor Ayşe'den, biliyorum. En son... İhsan'ın Ayşe'yi Eskişehir'e abisi Cemal'e gönderdiğini hatırlıyorum. Oldukça soğuk ayrıldılar. Buna sevindim mi bilmiyorum. Ayşe'nin gidişi bende garip bir özgürlük duygusu uyandırdı. Anladım ki ben Anadolu'ya yalnız Ayşe'ye bekçilik etmek için gelmedim. Bir atım, bir tüfeğim olacak. Ve her gün yanı başımda düşen kahramanlar gibi ölüme bir gezintiye gider gibi gideceğim. Yaşa beyim, tam göbeğinden nişancılık ilerliyor vallahi. Sayende Mehmet Çavuş. Estağfurullah beyim, senin elin yatkınmış, iş orada. Artık cepheye gidecek kıvama geldim ha Mehmet Çavuş. Evelallah. Hadi Mehmet Çavuş. Binbaşım bizi sesliyor galiba beyim. Hayrola İhsan? İçeri gelin, söyleyeceklerim var. Hadi bakalım Çavuş. Bugünlük bu kadar talim yeter. Benim odama geçelim. Kötü bir haber değil. Yok canım. Gel Mehmet Çavuş, sen de dinleyeceksin konuşmamızı. Baş üstüne binbaşım. Durumu kısaca anlatayım isterseniz. İhtilalin ilk günlerinde Kandıra'da kaçırılıp da bilinmeyen bir yere gömülmüş bir yığın cephane olduğunu haber aldık. Önemli sayıda mı? Sanırım. Ta ilk günlerden beri o çevrede görevli olan bir dostumuz var. Yüzbaşı Saffet. Cephanenin yerini öğrenmiş, düşmanın eline geçmeden kaçırmamızı istiyor. Evelallah binbaşım. Silah kaçakçılığındaki becerikliliğini biliyorum Çavuş. Ama bu iş ötekilere benzemeyebilir. Cephaneyi buraya ulaştırma görevini sana veriyorum Peyami. Mehmet Çavuş'la birlikte hemen yarın yola çıkacaksınız. Saffet Bey'in sizi tanıyabilmesi için kimliğinizi belirten bir de belge vereceğim size. Onca ağırlığı oradan buraya taşımak için... Nasıl yapabilirseniz öyle yaparsınız. Ama şimdilik yanımda bu işe ayrılmış 5 para yok. Millet yapar efendim. Kimseye baskı yapılmasını istemiyorum Mehmet Çavuş. Ne alırsanız parasını ödeyeceksiniz. Para. Parayı nereden alıyoruz sanki? Yine milletten değil mi? Vergiydi mergiydi. Biz şu kavga bitinceye kadar yesek içsek köylüye daha ucuza gelir. İş bitince de herkes kendisi için çalışır vesselam. Senin bazı işlere aklın ermez Çavuş. Benim dediğim gibi yapılacak. Zaten köylüler seve seve yardım ediyorlar, bir de zorbalık istemez. Anlaşıldı mı? Git şimdi 2 hayvanla heybeleri hazırla. Başlı. Bu adam bir çeşit siyasi eşkıya. İşe yaramasa bir gün tutmam ya. Ne yapsın canım? Ona böyle öğretmişler. Onun için bir halk var, bir de bu halk için dövüşenler. Dağa çıkanlar yani. Dediğin gibi, dövüşmeyenler de dövüşenleri beslemek zorunda tabii. Sen yalnız da becerirdin ya bu işi. Mehmet Çavuş tecrübelidir. Onun için yanına veriyorum. Sağ ol. Sağ salim dönmelisin Peyami. Yoksa Ayşe Hanım'a ne cevap veririz? Beni kırmak, aşağılamak için mi öyle söyledi, yoksa işten miydi bilmiyorum. Düşünecek de vaktim yoktu. Ertesi sabah şafak sökerken yola çıktık. Gök açık mavi. Yerler hiç tükenmiyor. Mehmet Çavuş'un suratı asık. İhsan'a kızdığını seziyorum. Ama gene de konuşmadan edemiyorum. Bizim komutan sert ama yavuz adam. Biraz serkeşlik oldu mu çekip vuruyor. Bu tüysüz şehir delikanlılarına hiç aklım ermiyor. Hepsi Köroğlu'nun yanında yetişmiş. İhsan'ın eliyle çekip adam öldürdüğüne inanmak istemiyorum. Ama kim bilir. Köyde konaklamayalım. Ne olur ne olmaz. Şurada boş bir ağal var. Ateş yakar geceyi orada geçiririz. Ağıl dediği 4 duvar. Biz de beyliklerimizi bir köşeye serip uzanıyoruz. Hayvanlar başları torbada yemiyor. Mehmet Çavuş bana 16 Mart'tan sonra İstanbul'dan kaçanların serüvenlerini, özellikle işgal kuvvetlerinden kaçırdığı silahları anlatıyor. Tam 40 araba silah vardı.
His köyüne getirdiler, kodular gittiler. İstanbul işgal edilince köylüler korktu. Hemen Martin'imi aldım, başlarına gittim, bana bakın dedim. Sizin kitapta sayınız yoktur. Kafanıza kurşunu sıkar, leşinizi gübreye gömerim, kimsenin haberi olmaz. Hadi bakalım, arabaları bir yol getirin. Ya işte böyle, hey gidi günler hey. Rumeli'nin kanlı boğuşmasına tanık olan Mehmet Çavuş, kendini köylülere gerçeği anlatmaya gelmiş eli sopalı bir peygamber sanıyordu. En son gece, Sakarya'nın ötesinde Kandıra'nın bir köyünde kaldık. En iyi odalarını açtılar bize. Mürsel Ağa, oğlunun askerlik resimlerini gösterdi. Sabah köyden çıkan yolun dönemecindeydik ki, yalın ayak bir çocuk mendil sallayarak durdurdu bizi. Saffet Bey Kaymaz'da saklı. İkizce İsa geçerseniz onu orada bulursunuz. Hadi uğurlar olsun ağam. İkizce'ye giden ormanlık çalılık sırtı gece geçtik. Biz ilerledikçe ay ışığı soluklaşıyordu. Tepeye vardığımızda iyice söndü. Aşağıda Kaymaz köyü. Burası olsa gerek. Gün ağrıyor. Hadi çavuş. Ne yapıyorsun beyim? Ne oldu? Niye durduk? Niye durdurdun beni? Nereye gidiyordun beyim? Köyün içinden geçecektim. Çıldırdın mı beyim? Nal sesinden uyanmayan kalmaz. Dışarıdan dolanırız. Ha, Ağır gidelim, ses etmeden. iyi. Sen bilirsin. Ne oldu? Niye durduk gene? Dinle de bak. Köpek o. Ne olacak? O değil. Attan inelim çabuk. Dur, kim var orada? Siz kimsiniz? Yaklaşmayın, ateş ederim. Cevap verin yoksa ateş ediyorum. Dur beyim. Kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Biz iki yolcu. Kalkın buraya gelin. Gidelim mi çavuş? Hele bir bakalım. Nereden geliyorsunuz arkadaşlar? Geyve'den geliyoruz. Ya, Kuvayi Milliye'den mi? Evet paşam. Vay Mehmet Çavuş! Beyim. Sizi düşman sandık, bağışlayın. Kiminle tanışıyorum? Peyami, Yüzbaşı Saffet. bizi epey korkuttunuz Saffet Bey. Sizi aramaya gelen iki kişiyi az kalsın öldürecektiniz. İhsan mı gönderdi sizi? Evet, şu saklı cephane için. Mehmet Çavuş'u görür görmez anladım silah işi olduğunu. Biz de bir haftadır bu işle uğraşıyoruz. Taşıt sağlamaya çalıştık. Bizim adamlarımız var. İyi. Yarın akşam silahlarla yola çıkarsınız. Yalnız gece yürürsünüz. Ne olur ne olmaz. Gündüzleri silahları saklarsınız. Kaç araba? 30 araba kadar var. İlk ışıkta yığılan ve gömülen fişek sandıkları. Akşamın ilk esmer gölgesinde sırtımıza vurduğumuz sandıklar. Durmadan yol değiştirerek arabaların yanında yürüyoruz. Mehmet Çavuş durmadan İstanbul'dan kaçırılan ilk cephaneleri anlatıyor. 40 araba kadar vardı. Şimdiki gibi hep gece yol alıyordu. Bir seferinde düşman süvarilerinin yaklaştığını haber ettiler. Ben hemen arabaları yıktım. Yer açtık, gömdük silahları. Allah'tan yaprak süprüntüsü vardı da belli olmadı. Ertesi gün saklandım. 3 gün köylere gözükmedim. Mehmet Çavuş'la uzun bir tartışmadan sonra cephaneyi Sarılar Köyü'nün arkasındaki ağala yığmaya karar verdik. Arabalar gece dönüp yükleyeceklerdi. Ben de İhsan'a haber vermeye gidecektim. Yeniden at üstündeyim. Söğütlerin ardından önce Ayşe'nin küçük hastanesi göründü. Ansızın tanıdık bir köylü kızıydı işte gözüme. Gözleri benim de baktığım beyaz eve dalmış, donmuş gibi duruyor. Kezban, ne yapıyorsun orada? Beyim, kumandan bey gari beni istiyor değil mi? Dün Elek köyüne vardımdı, bana avratların da asker olduğunu dediler. Seni nasıl olsa alacağız Kezban. Ama ben şimdi kumandan beyin yanından gelmiyorum. Ben de sana soracaktım. İhsan Bey buralarda mı? Doğançay'a yaklaşmış diyorlar ama Doğançay'da yok. Sağ ol. Hadi, şimdilik hoşçakal. İhsan'ı Doğan Çay'da buldum. Yüzü ne kadar katı, ne kadar sertti. Cephaneleri getirdiğimizi bildirmek için çadırına girdiğimizde
bize uzak ve yabancı gözlerle baktı. Mehmet Çavuş'a mıydı o bakış? Belki. Peki Çavuş. Gün batarken kağnalar hazır olsun. Gidebilirsin. Baş üstüne. Şu yandaki Sarılar Köyü'nden biri gönüllü gelmek istiyor. Çete yazılacakmış. Ne dersin? Fazla genç ve kadın olmasın da. Götür Muhsin Bey'e yazdır. İhsan, Evet, canım mı sıkılıyor? bilmem. Dün asi bir köye baskın yaptık. Biraz çete usulü oldu ama Allah kahretsin. Eski jandarmanın baskısından da kötü değil. Aldırma. Halkla kaynaşamadık Beyami. Ülkemize sahip çıkamıyoruz. Benim canımı sıkan bu. İzmir'e inelim yeter İhsan. Yetmez. Bütün ülkeyi temizlemek gerek. Köhne olan, karanlık olan ne varsa yıkmak gerek. Sefaleti, halka esir eden her şeyi. Hemşire Ayşe ile hep bunları konuştuk. O bana eskiden İzmir'in nasıl mutlu olduğunu anlattı. Biz düşmanı çıkardıktan sonra Anadolu'yu baştan başa mutlu edeceğiz. Artık İstanbul'a hiç dönmeyeceğim. Dayanamazsın İhsan. Bak görürsün. Seninle İzmir'e gider bir çiftlik kurarız. Buna ne dersin? Kurarız İhsan. Neden olmasın? Gel. Cephanelerin taşınmasına yardım edelim. Sen git, ben birazdan gelirim. Gecikme ama. Hı hı. Beyim, Mehmet Çavuş, sen burada ne arıyorsun? 2 dakika işi bıraktım da geldim. Seninle konuşmak istiyorum. Söyle bakalım. Şu Kezban kıza yolda rastlamışsınız ya. Sonra bana geldi, ille de çete olmak istermiş. Dayanamadım. Ne yaptın? Bir kusurdur işledim beyim. Arkasına erkek çulu geçirdim getirdim. Buraya mı? Hey ya beyim, aman gözünü seveyim. Olur mu hiç Mehmet Çavuş? Oldu bir kez. Kumandan beni kovarsa çaya atarım kendimi, boğarım dedi. He. Sevaptır. Sonra Allah'ın emriyle ben bu kızı alacağım beyim. Vuruldum işte. Kumandan göründüğü kadar katı değildir Çavuş. Sonra İhsan Bey Kezban'ı eskiden tanır sever. Sen şimdi git söyle bugün meydana çıkmasın. Ben gider İhsan Bey'in gönlüne ederim. Sizi şurada baş göz ediveririz ha. Kumandan izin verse de vermese de ben yemin ettim beyim. Böyle konuşma Mehmet Çavuş. Ya ölüsünü ya dirisini. Beyami! Amma beklettin birader. Geliyorum. Sen gözükme Çavuş. Arabalar bekliyor. Ha. Sen ne arıyorsun burada? Peyam Bey'in emirlerini sorayım dedimdi de. Cephane taşınması bittikten sonra Geyve'ye gideceksin. İşi sonra anlatırım. Ha, senden çalışan bir Mustafa vardır, Sarılar'da. Kardeşi Kezban cephane arabalarına takılıp buraya gelmiş. Mustafa'ya söyle, dönen arabalardan biriyle kızı köye göndersin. Bu kızı burada bir akşam daha kim alıkoyarsa asarım. Anladın mı? Anladım beyim. İyi, git şimdi. Sana şu Kezban olayının aslını anlatmak istiyordum ama... Bak Beyami kardeşim, Ha. tam savaş başlarken çoluk çocuk masalı dinleyemem. Bu çoluk çocuk masalının sonu hiç de iyi gelmedi. Kezban İhsan'ı Ayşe'den, Mehmet Çavuş Kezban'ı İhsan'dan kıskanıyordu. Kezban Mehmet Çavuş'la evlenecek ama sırf korkusundan. Sonra da ilk fırsatta... Hikayemde kopuk bir halka, yanık bir sayfa var. Mehmet Çavuş'un Kezban'ı belinden yakalayıp ıssız ovalara kaçırdığını, daha sonra da onları hiç görmediğimi hatırlıyorum. Çavuş birkaç köyü bize karşı ayaklandırdı. İhsan'la ben pusudan canımızı zor kurtardık. Sonra bir gece İhsan toz içinde yanıma geldi. Alnında hala küçük bir sargı var. Köyü temizledik. Bizim neferlerin gömüldüğü yere Mehmet Çavuş'u astık. Ya Kezban? Bilmiyorum. Seni Eskişehir'e göndereceğim Peyami. İyice sinirlerim bozuldu. Kolundaki yara da geçmedi. Yalnız bana söz vereceksin. Nedir İhsan? Bu olaydan Ayşe Hanım'a tek söz etmeyeceksin. Peki, söz. Sağ ol. Kendi ölümüne hiç çekinmeden bakan İhsan, hainleri gözünü kırpmadan öldüren İhsan, omuzuma yaslanıp çocuk gibi ağladı ansızın. Yoruldunuz beyim. Bunları
düşünmek için az vaktim kaldı Salim. Allah saklasın. Bugün söyledi doktor. Kafamdaki kurşunu yarın çıkaracaklar. Günaydın Peyami Bey. Günaydın doktor. Nasıl? Keyfiniz yerinde mi bakalım? Bunu niçin soruyorsunuz doktor? Hı? Öyle, laf olsun diye. Ameliyat bugün değil mi doktor? Evet. Ne kadar vaktim var? 15-20 dakika sonra sizi almaya gelecekler. ...15-20 dakika. Silik hariciye memurluğumdan... ...Anadolu'nun kan ve barut kokan savaş alanlarına giden hayat çizgimi düşünmek için... ...belki de yalnız 15-20 dakikam kaldı. Ankara Cebeci Hastanesi'nin küçük bir odasındayım şimdi. Bir süre önce 2 bacağımı da kestiler. Yatağımın alt tarafı gülünç biçimde boş. Kafamdaki kurşunu şimdiye dek çıkarmadılar. Kurşun çıkarsa kafam da boşalır diye mi çekindiler ne? Onun da sırası bugün geldi işte. Yatağımda hep geçmişi düşündüm. Belki de son kez düşündüm. İzmir'in işgalini, kocasıyla oğlu işgal kuvvetleri tarafından öldürülen Ayşe'nin İstanbul'a gelip bizim eve sığınışını, kardeşi Cemal'le onun arkadaşı binbaşı İhsan'ı, Ayşe'nin gözlerinde yalnız İhsan için yanan bir ışık vardı. Biliyorum. Bir emrin var mı beyim? Yok sen, sağ ol. Sen sağ ol bey. İhsan'ın gizli bir görevle Adapazarı'na gönderildiği günün sabahı ateşler içinde uyandım. Tipo'ya yakalanmışım. İstanbul'un işgalini, Ayşe'nin evinin işgal askerlerince basıldığını, Ayşe'nin saklanmak zorunda kaldığını hep hasta yatağımda öğrendim. Onu bulduğumda Anadolu'ya geçmek, o hep özlemini çektiği Kurtuluş Savaşı'na katılmak için hazırlık yapıyordu. Ayşe'siz olamayacağımı biliyordum. Ertesi sabah gün doğarken Adapazarı yolundaki bir arabada Ayşe'nin yanındaydım. O günden sonra Ayşe'yi İhsan'ın kuvvetleri için kurulmuş derme çatma hastanede beyaz giyimli bir hemşire olarak hatırlıyorum. Düşmanla, bozguncularla, eşkıyalarla çarpışan Anadolu çocuklarının anası, bacısıydı artık. Adapazarı'nın tehlikeli olmaya başladığı günlerde İhsan, Ayşe'yi Eskişehir'e, kardeşi Cemal'in yanına göndermek istedi. Ayşe gitmemek için direndi ama faydasız. Oldukça soğuk ayrıldılar. Buna sevindim mi bilmiyorum. Ayşe'nin gidişi bende garip bir özgürlük duygusu uyandırdı. Anladım ki ben Anadolu'ya Ayşe'ye bekçilik etmek için gelmedim. Ölüme bir gezintiye gider gibi giden yiğitlerin yanında benim de bir yerim var. Yerini fazlasıyla hak etmedin mi ki beyim? Bilmiyorum Salim. Ama galiba bir işlere yaradım. Yaramak da ne demek beyim? Allah bilir ki bedava vermedin bacaklarını. Gerilere bakıyorum da hayatım bir hikayeden çok operaya benziyor. Gürültülü bir dekor içinde hep ayakta el kol sallayarak bağıra bağıra konuşuyor, öteye beriye düşüp ölüyoruz. Şu Eskişehir'de trenden inen kolu sargılı adam ben miyim? Yeşil gözlü yeğenimin bu yaralı kola nasıl bakacağını düşünüyorum. Doğru Kızılay'a gideceğim. Ayşe orada olmasa bile nerede olduğunu bilirler. Ayşe, ben geldim. Sen misin Peyami? İzmir yolundakiler çoğaldı desene. Koluna ne oldu? Nerede yaralandın? Serseri bir kurşun geçti Ayşe. İyi bakılmadı da azıcık azdı. Gör bak, ben sana nasıl bakarım. Sonra da Ankara'ya talimgaha gideceğim. Cemal nerede? Burada, akşamları Talya'da birlikte yemek yiyoruz. Sen de gelirsin. İhsan ne yapıyor? Başı bozuklarla uğraşıyor. Asileri yakalayıp birer birer asıyor. Garip çocuktur İhsan. Neyse. Bunlar akşama konuşuruz. Şimdi şu yaralı kolunun sargısını çöz bakalım. Sonra ne olduydu bana? Masadan masaya sürünüyorum. Beni Müdafaa-i Milliye'ye tayin ettiler. Kağıt.
Kemal, İhsan Alay Kumandanı, Ayşe Eskişehir'de. Ona yalnızca hemşire Ayşe diyorlar. Ya ben? Gerçekle benim aramda bir perde var. Ben silik bir seyirciyim. Kurtuluş Savaşı oyuncularının prova yaptıkları sahneyi küçük bir delikten seyrediyorum. Yaz geçti, kış geldi, birinci İnönü geldi geçti. İhsan'ı ilk günlerde çok merak ediyordum. Sonra Seyit Gazi'de olduğunu öğrendim de içim rahatladı. Ama onun yanında olsaydım beni cephe gerisinde bırakır, 2 yaşında bir çocukmuşum gibi baktırırdı. Onu düşünüyorum. Anlaşılan beni Geyve'de tehlikeden uzaklaştırmasını hala affedememişim. Sen Peyami, İzmir yolunda hep sararmış kağıtlara bakarak mı yürüyeceksin? Ayşe. Gel. Kumandan Bey sizi çağırıyor Teğmenim. Hemen geliyorum. Çavuş. Buyurun. Bundan başka mektup geldi mi bana? Bilmiyorum efendim. Sen gene postacıya bir soru ver. Emredersiniz. Girin. Beni istemişsiniz efendim. Gelin Peyami Bey. Önce size bir şey sormak istiyorum. Buradaki görevinizden memnun musunuz? Evet efendim. Ama gene de Evet. Ordu Sakarya'nın bu yanındayken 4 duvar arasına kapalı kalmak istemezdim. Anlıyorum. Sizin Rumca bildiğinizi, fotoğrafçılıktan anladığınızı söylediler, doğru mu? Evet efendim. Güzel. Öyleyse hemen hazırlanın. Garp cephesi istihbaratı bir Rumca tercümanı ile bir fotoğrafçı istiyor. İkisini birden yaparsınız. Yarın akşamki trene yetişmeye bakın. Sağ olun efendim. Yolunuz açık olsun. Müdafaa-i Milliye'den sarhoş gibi çıktım. Ankara istasyonundan gece 9 trenine atladım. Ver elini Garp cephesi. Teğmen Zihni Bey'le bir çadırı paylaşıyoruz. Karşımızda biraz yüksek bir köy evinde başkumandan kalıyormuş. Penceresinde mavimtırak bir ışık parlıyor. Dik kalpaklı gölgeler gelip geçiyor. Sakarya o küçük köy evinden yönetiliyor. Artık 2. haftanın sonundayız. 2 ordu da soluyor. Gözleri ateş gibi yanıyor ve dizlerine kadar kan içinde yürüyorlar. Peyami Bey, kalkın gidiyoruz. Nereye? İleri, bütün ordu ileri gidiyor. Ne diyorsun Zihni Bey? Ya? Hemen geliyorum. En çok neye heves ediyorum biliyor musun Zihni Bey? Neye kardeşim? Bir kez olsun başkumandanın yanına kağıt götürmeye. Hiç gitmedin mi? Gittim ama hep yaverine verdim. Ben yanına bile vardım. Anlat, Allah aşkına anlat. Önünde küçük bir masa durur. Üzerinde haritalar yayılıdır. Başı hep masanın üstünde. Elinde bir altın kalem, ölçer, çizer, sonra başını geriye çeker bakar. Sana ne dedi? Beni ilk kez gördüğü için mi bilmem, önce sert sert yüzüme baktı. Ne haber, iyi mi kötü mü dedi. 8. grubun raporu dedim. Anlatma, iyi mi kötü mü onu söyle dedim. İyi efendim dedim. Getirin dedi. Kaşları çatık okudu, oldukça sert. İyi değil, anlayamamışsınız dedi. 2. kez gittiğimde... Gene sordun mu? Evet, önce kötü gibi, sonra iyileşiyor dedim. Beni hatırladın bilmem, güldü. Peyami, hala giymiyor musun? Giyiniyorum. Zihni Bey, Hı? acaba 4. Kolordu Seyyar Hastanesi buraya yakın mı? Ne yapacaksın? Yaralanmaya niyetim var. Öyle hiç durma yaralan. Buraya 10 dakikalık yerde. Ben 4. Kolordu'dan gelen bir tezkere gördüm. Rumca bilen bir subay istiyorlar. Aman Zihni Bey, sen burada eskisin. Bir çıtlatıver sana. Neden istediğini anlamadım ya. Dur bakalım bir çaresine bakarız. Beni kolordu emrine veren kağıtla 4 nala gidiyorum. Akşam karanlığı basıyor. Seyyar hastane öteki çadırlardan ayrılan aydınlık görünüşüyle ta uzaklardan seçiliyor. Ayşe'nin sağlık dağıtan elleriyle orada olduğunu biliyorum. Posta, kurmay başkanının evi nerede? Hemen şu tarihe efendim. Atımı bağlayın. Baş üstüne. Kolordu emrine verilen Garp cephesi subaylarından Peyami. Peyami. Merhaba İhsan. Hay Allah, ansızın seni karşımda buluverince öyle şaşırdım ki. Nasılsın? İyi, buralarda ne var ne yok? Bildiğin gibi. Belgeleri yarın gelecek arkadaşa devretmeye çalışıyorum. Sen gidiyor musun?
Oysa ben buraya biraz da senin için gelmiştim. 9. alayın komutanı şehit oldu, yerine ben gitmek istedim. Ateşe yakından dokunmak istiyorum artık. Görüyorsun ya, havalar ne kadar soğuk. Odada bile kaputla oturuyorum. Beni de birlikte alamaz mısın İhsan? Ben de üşüyorum. Ben de ateşe yakın olmak istiyorum. İnsan ateşten bazen kolunu bacağını yakar ama. Biliyorum İhsan. Yemekten önce senden şu karşı dağa gidelim. Ne dersin Peyami? Hani üşüyordun sen? Öyleydim ama ısındım. Hadi. Kaldır bakalım kaputunun yakasını. Buranın havası serttir. Beni iyice çocuk yerine koyuyorsun sen. Yok canım, yok canım. Zaten nöbetçileri yoklayacaktım. Hem yürür hem laflarız. Epey oldu senden şöyle doğru dürüst çene çalmayalım. Fırsat oldu mu ki Peyami? İstanbul'dan beri. Ayşe'nin Gedikpaşa'daki evinden beri. Sen sözü nereye getireceğimi benden iyi biliyorsun Peyami. Sözün kısası senin gibi, herkes gibi ben de Ayşe sıtmasına tutuldum bir kez. Hani İzmir'e gider gibi görünüyordum ya. Aslında yalnız Ayşe'ye yönelmiştim. Sezmiştim bunu. Siz Adapazarı'na ilk geldiğinizde bir yüzbaşı vardı hani hatırlar mısın? Ahmet Rıfkı. Ayşe'yi onun yanında gördükçe nasıl acı çekerdim bilemezsin. Aslında Ayşe ona yalnız kardeş yakınlığı duyardı bilirdim. Ama zavallı çocuğu öldürmeyi düşünebilecek kadar kıskanmıştım. Ahmet Rıfkı'yı Hendek yolunda şehit ettiklerinde nasıl utandım bilemezsin. Vay canına. Hava gittikçe soğuyor. Nasıl haklıymışım değil mi? Bana burada neler yaptığını anlatacaktın. Ha. Ayşe kafamı öylesine doldurmuştu ki Peyami. Bu duygudan ancak Anadolu'da düzgün bir ordu kurulmaya başladığı zaman uyanabildim. İnönü savaşları da beni iyice ayılttı. Ama sonra Metrestepe'de yaralandığımı biliyorsun tabii. Evet. Oldukça ağırmış yaran. Her şey bitti sanmıştım Peyami. Seyyar hastanede gözümü açtığımda karşımda kimi buldum biliyor musun? Ayşe'yi. Yarama baktı, yatağımı düzeltti. Kendi eliyle yemek yedirdi bana. İyileşmek istemiyordum. Bir akşam ondan İzmir'e ineceğimiz günü konuştuk. Ellerini tuttum. Ayşe, İzmir'e giren ilk birlik benim birliğim olmasa bile ben bir er gibi ilk bayrağı götüreceğim. İzmir'e girersem benim olur musun söyle. Ben o adam ne isterse hayır diyemem İhsan. Ama ben evlenemem. Hayatımdan bir fırtına geçti. Bütün insanlardan uzaklaştırdı beni. Yalnız İzmir yoluna bağladı. Benim olur musun söyle. İzmir'e girdikten, Akdeniz kıyılarında İzmir için dökülen kanları kutsal kıldıktan sonra seninle evlenirim. Ama yemin et, o güne dek yüreğinin bütün ateşi yalnız İzmir'e girmek için yanacak. Sonra gene kaybettim onu. Eskişehir boşaldıktan sonra biz Seyit Gazi'de dövüşüyorduk. Savaşın en ateşli anlarında bile yalnız onu düşünüyordum. Hastaneyle Ankara'ya mı döndü yoksa Polatlı'da mı diye. Süvari birliklerinin Seyit Gazi'ye geldikleri gündü. Çadırımın kapısı aralandı. Seni ne kadar aradım ya! Cemal! Gel, nereden çıktın böyle? Tebrik ederim ya. İnsan nişanlanır da arkadaşlarına söylemez mi? Sana kendisi mi söyledi? Ne kendisi ya? Ben kendisini nereden bileyim? Herkesin ağzında olan bir söz. Hem gören göze kılavuz ister mi? Sen neden söz ediyorsun Cemal? Ya sen neden söz ediyorsun? Ne bileyim, dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Canım seni Ankara'da dikmen bağlarında gözlerimle gördüm. Ha? Çifte kumrular gibi. Şu mesele. Ne demek? Yoksa bilmediğimiz bir başka nişanlın daha mı var? İşin doğrusu, o senin gördüğün kızla beni evlendirmek istediler ama ben bugünlerde evlenmeyi doğru bulmadım. Demek savaş bitince evleneceksin. Evet. Ama o kızla değil. Her neyse, Ayşe'yi görür görmez ilk işim senin nişanlandığını bildirmek oldu. Ne diyorsun Cemal? Tabii ya! Ama Ayşe oyun bozanlık etti. Bir türlü seni ve nişanlını ziyaret etmeye kandıramadım. Nişanlım değil. Her neyse, Ayşe Hanım şimdi nerede? Polatlı'da kaldı. Ankara'ya dönmek istemiyormuş. İlle de bir seyyar hastanede görev alacağım diye tutturdu. Bakalım belki sizin kolordu hastanesinin aklını yaptırabiliriz. Zaten bizim birlik de sizin kolorduya katılıyor. Üşüdüm Peyami, çabuk yürüyelim. Nerede şimdi? Gökçepınar'da. Senden konuştuğuma memnun oldum Peyami. Ben de. Yarın seni yerime gelen arkadaşa teslim eder, alayıma giderim. Ben de seninle geleceğim İhsan. Peki Peyami.
Kim bilir, belki sen de sırtındaki ateşten gömlekten daha sıcak bir ateşe girmek istiyorsun. Karadağ'ı hatırlar mısın Salim? Hatırlamaz olur muyum beyim? Kan, kan, kan. İhsan alayını teslim aldı. Ben de emir subayı oldum. Anadolu'yu düşmandan temizlemek için, İzmir kızı için, İzmir'e akmak için dövüşüyoruz. Akşam oluyor, vadide çadırlar yanıyor. Sabah oluyor, toplar gürlüyor. Ayşe, Yağız Anadolu çocuklarına sıcaklık dağıtıyor. Karadağ'daki son savaşı unutamadım. Karadağ'a tırmanıyoruz. Kendimden geçmişim. Sövüyorum, haykırıyorum. Bir an İhsan'ın kayanın tepesinde. Sonra müthiş bir patlama. İhsan! İhsan! Komutan bey! Komutan müdürü kovayın! Arkamdan gelin arkadaşlar! Saat sabahın 4'ü. Büyük seyyarın önündeyiz. Ne zaman sargı yerine geldik, İhsan'ı ne zaman sedyeye koyduk bilmiyorum. Alay kumandanı İhsan Bey vuruldu. Getirdik. Hemşire Ayşe yok mu? Komutanı hemşire Ayşe'nin çadırına götürün. Burada yer yok. Hemşire Ayşe nerede? Sıhhiye bölüğüyle ateş altına gitti. Dışarıda horozlar öterken ayak sesleri arttı. Çadıra bir sedye daha geliyor. Yoksa Ayşe de mi vuruldu diye düşünüyorum. Tanrım, her şey ne çabuk oluyor. Topla yaralandı. Hemen şehit oldu. Tutamadık. Komutan bey şehit oldu demişlerdi. Hemen bir sedyeyle yola çıktı. Yarı yolda bir neferin yarasını sararken vuruldu hemşire Ayşe. Hiçbir şey diyemedi. Ayşe'nin yüzü solgun bir çocuk yüzü gibi. Onu da İhsan'ın yanına yatırdım. Bana İhsan'la Ayşe evlenmişler gibi geldi. Ayşe İhsan'a İzmir'e girerse evleneceğini söylemişti. Yoksa İhsan'ı sevmemişti biliyorum. O kimseyi sevmemişti. Yalnız İzmir'e girecek adamı sevecekti. Öyleyse İzmir'e ilk ben gireceğim. Tanıdığım kimse kalmadı çevremde. Cemal benim bacaklarımla birlikte toprağa düştü. Onu da Gökçepınar'a gömdük. İhsan ateşten gömleğini 2 yıl taşıdı Ayşe. Ben hep taşıyacağım. Salim, buyur beyim. Göğsümde bir ölünün başından çalınmış bir tutam siyah saç var. Beni ondan gömsünler. Allah saklasın beyim. Beni o saçlarla gömsünler. Allah saklasın beyim. Ölümü hiç aklına getirme. Beni o saçlarla gömsünler. Emredersiniz beyim. Ameliyathane hazırdır şimdi. Doktor neredeyse gelir. Ya işte böyle. 1 ay kadar oluyor. 2 bacağını da kesmiştik. Kafasında da bir kurşun vardı. İyice toparlansın diye ameliyatı geciktirdim ama yine de kurtaramadık. Benim başından beri umudum yoktu. İşin en ilginç yanı nedir biliyor musun? Peyami Bey'in notlarındaki isimleri sordum, soruşturdum. Ne çıktı? Ayşe adında bir hemşire hiçbir kolordu seyyarında çalışmamış. İhsan diye de bir alay komutanı yok. Akrabaları da mı yok? Cemal adında bir şehit dayızadesi varmış. Cemal'in de bir kız kardeşi var ama kimse ne adını ne de ne olduğunu biliyor. Kurşunun beyindeki etkisi aziz.